Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dünyanın en kolay mantı açma yöntemini göstereceğim. Elimizde görmüş olduğunuz aparatla bunu yapacağız. Önce hamurumuzu açtık. Üzerine de birazcık un döküyoruz. Hamurunuzun zaten açma yöntemini videonun ilerleyen dakikalarında izleyeceksiniz. Aparatın boyunu da hamurumuza göre ayarladık. Şimdi un serptiğimiz yeri aparatımızın üzerine koyuyoruz. Aparatın üzerine de istiyorsanız biraz un ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tam oldu. Yanlardan da ayarlıyoruz hemen. Çok basit ve kolay bir yöntemle tek seferde 199 adet mantınız hazır hale gelecek. Şimdi belli olan deliklerden mantı açma aparatımızın olduğu hazneleri, bölümleri zaten görüyorsunuz. Buralara kıymalarımızı koyuyoruz hemen. Böyle saatlerce mantı açmakla uğraşmanıza gerek yok. Çok kısa bir sürede 5-6 yumak hamuru dahi çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Tek seferde 199 mantı çıkartacaksınız arkadaşlar bu şekilde. Şimdi kıymalarımızın hepsini bölümlere diziyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar çok azaldı. Hepsini tek tek bölümlerine koyuyoruz. Mantı sosumuzu da hazırlıyoruz. Harika bir mantı sosu hazırladık arkadaşlar. Bu mantı sosu tarifimiz zaten bizim YouTube'da şu anda bir numara. 500 bin kişiye yaklaştı izlenme olarak. Binlerce de beğeni aldı ve denendi. O mantı sosunu mutlaka tavsiye ediyorum. Denemenizi ısrarla da öneriyorum. Kanalımızı da arkadaşlar takibe alın. Her gün saat 18'de yeni tarif paylaşıyoruz. Ailemize katılın. 400 çeşit tarifimiz var. Bayram özelde tatlılar da hazırlıyoruz. İlginizi çekecek, kolay ve pratik. Evet, ilk bölümümüz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi ikinci yumağımızı da açacağız. Evet, ikinci yumağımızı da açtık arkadaşlar. Üzerine hizalı bir şekilde koyuyoruz. Şimdi kenarlarını da ayarlıyoruz arkadaşlar. Kenarlarını da böyle yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. İlk yumağımızın aparata gelecek kısmına, kasnak kısmına, gelecek kısmına unladığımız için çok daha rahat çıkacak mantılarınız. Bu da bir püf nokta aslında. Üzerine birazcık un ilave ediyoruz. Şimdi oklava ile arkadaşlar bunu çıkartacağız. İyice üzerinden geçeceğiz oklavamızla. İyice yapışacak. Açarken aparat kayarsa arkadaşlar böyle altına bir bez koyun. Bu şekilde kaymasını engellersiniz. Şimdi oklavamızda bastırarak iyice üzerinden geçiyoruz. Evet arkadaşlar, oklavamızda görüyorsunuz. İyice bastırınca şekiller iyice oturmaya başladı. Şimdi kenarlarını bakın alıyoruz. Bakın ne kadar güzel bir şekilde çıktı. Tek seferde 199 adet mantınız hazır hale geldi arkadaşlar. İşte bu kadar kolay bu yöntem. Şimdi pıt pıt dağıtmaya başlıyoruz. Parmağınızda şöyle birer defa dokunduğunuz anda şöyle üstten de alayım bakın görüntüyü. Harika bir yöntem bu. Bayılacaksınız. Eğer denemediyseniz mutlaka yapın. Biz evde yer masamızda yapıyoruz. Evet arkadaşlar, mantılarımız hazır oluyor. Suyumuz da bizim şu anda kaynıyor. Acıktık da vallahi, bilmiyorum, belki izleyenler de acıkmıştır. Evet arkadaşlar, artık bitiyor. Evet arkadaşlar, işte bu kadar basit. Tepsimizde unladık. Şimdi mantılarımızı da artık tepsimize alıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dünyanın en kolay mantı açma tekniğini göstereceğim. 1 kilo unumu borcamımın içerisine aldım. Ortasında da bir çukur oluşturdum ve 3 adet yumurtamı ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum içerisine. İçerisine de arkadaşlar su ilave ediyorum. Yavaş yavaş tabii suyu ilave edeceğiz. Karıştırıyorum. Bu yöntemle arkadaşlar o kadar kolay
Mantı açacaksınız ki şipşak hiç yorulmayacaksınız. Tek başınıza bile rahatlıkla zaman kaybı yaşamadan yapabileceğiniz bir tarif bu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, güzelce yoğurduk. Yavaş yavaş suyumuzu ilave ettik. Şimdi çok az bir şey, elimizi ıslatacak kadar sadece su ilave ediyoruz. Çünkü hamur neredeyse istediğimiz kıvama geldi. Kulak memesinden bir tık daha bir sert kıvama geldi sadece. İstediğimiz kıvamda bu zaten. Evet arkadaşlarım, gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Şöyle de gösteriyorum, bakın, kulak memesinden bir tık daha sert. Şimdi hamurumuzu da tabii ki birazcık dinlendireceğiz. Üzerine bir örtü koyacağım. Bir yaklaşık 30-40 dakika kadar hamurumuzu güzelce dinlendirelim ki daha kolay açalım. İç harcında arkadaşlar hazırlıyorum. Yarım kilo kadar kıymamı koyuyorum. Orta yağlı kıymamı. 1 adet soğanımı ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. 2 çay kaşığı da kırmızı pul biber ilave ediyorum. İsterseniz acıyı çok sevmiyorsanız 1 çay kaşığı da koyabilirsiniz. Yani bu ayarı siz kendiniz de yapabilirsiniz. 1 çay kaşığı da nane ilave ediyorum. 2. çay kaşığı ilave ediyorum. 3.'yü de koyarak toplam 3 çay kaşığı da toz nanemi ilave ettim. 1 tatlı kaşığına yakın da tuzumu ilave ediyorum. Bunu güzelce yoğuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar, hamurumuzu güzelce dinlendirdik. Şimdi hamurumuzu masamıza da alıyoruz. Artık açma işlemimiz başlayacak. Biraz da un serpiyoruz. Zaten bu aşamaları çoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar, ama biz yine de bilmeyenler için birazcık gösteriyoruz. Yumaklarımızı da ayıralım. Daha önce de bir mantı açma tarifi vermiştik. Mantı sosumuz da çok beğenildi. 500 bine yaklaştı onun izlenmesi. Teşekkür ederiz. Mantı sosunu aranızda bizi yeni izleyenler ya da ailemize yeni katılanlar varsa mutlaka denemesini öneriyorum açıkçası. Şimdi yumaklarımızı hazırlıyoruz. Hamuru dinlendirirseniz dediğim gibi açması da daha kolay olacaktır. Evet arkadaşlar, yumaklarımız hazır gördüğünüz gibi. Şimdi açmaya da başladı şefimiz. Gördüğünüz gibi. Evet, hamurumuzu açtık arkadaşlar. Mantıları yapacağımız aparatımızın üzerine koyuyoruz. Şöyle. Ölçüsünü de ayarlıyoruz güzelce. Evet, hamurumuzu koyduktan sonra da arkadaşlar elimizle şöyle bastırdık. Oklavayla yapmayın. Elinizle önce bastırın. Zaten kıymaları koyacağınız alanlarda belli. Şimdi bütün kıymalarımızı sırayla diziyoruz. Evet arkadaşlar, bütün kıymalarımızı dizdik. Şimdi ikinci yumağımızı da açacağız. Şimdi ikinci yumağımızı da yapıyoruz arkadaşlar. Bu ikinci yumağı da onun üzerine koyacağız çünkü. Eğer bu yöntemi daha önce hiç denemediyseniz mutlaka deneyin. Fazla vaktinizi almadan böyle akşam yemeğine yetiştirirsiniz rahat bir şekilde. Evet arkadaşlar, ikinci yumağımızı da açtık. Şimdi üzerine koyuyoruz aparatımızın. Düzelteceğiz kenarlardan. Şimdi arkadaşlar elimizle hafifçe üzerine bastırıyoruz. Oklavamızla da şöyle üzerinden geçeceğiz. Gördüğünüz gibi çok da kolay yapımı. Şimdi arkadaşlar kenarlarını da hamurumuzun alıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi şekil olarak da hamur aparatımızın şeklini aldı bütün mantılarımızla. Evet arkadaşlar, şimdi merdanemizle de birazcık üzerinden geçtik. Şimdi şöyle arkasında bakın gösteriyorum. Şimdi mantılarımızı bakın pıt pıt atıyoruz artık. Gördüğünüz gibi ters çevirdik aparatımızı. Parmağınızla dokunduğunuz anda
Hepsi düşüyor. İşte size dünyanın en kolay mantı açma yöntemi gerçekten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mantılarımızın hepsi gayet çıktı güzel bir şekilde. Hiçbiri de açılmıyor. Şimdi biraz da un serptik üzerine ve tepsimize de alıyoruz. Açıyoruz arkadaşlar. İkinci kısmı da yapıyoruz arkadaşlar. Merdanemizle güzelce üzerinden geçiyoruz. Un da ilave ettik ki çabuk kendini bıraksın diye. Evet. Mantılarımız da düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi unladığımız zaman aparata gelecek kısmı hamuru unladığınız zaman çok rahat bir şekilde çıkıyor. Arkadaşlar mantılarımız haşlandı. Bakın harika gözüküyor. Şimdi de servis tabağıma da alıyorum. Daha doğrusu kendi tabağıma alıyorum. Yani yiyeceğim. Tabağıma alıyorum. Vallahi çok acıktık. Harika da bir sos yaptık. Şimdi sarımsaklı yoğurt yaptım üzerine. Ama tabii siz sarımsaksız da koyabilirsiniz. Tercih size kalmış. Sarımsaklı sosumu da üzerine gezdiriyorum. Oh vallahi buralar şenlendi şu anda. Biraz da nane ilave ediyorum. Şimdi pul biberli sosumdan ilave ediyorum. Bu arada büyük servis tabandaki mantıyı üzerine direkt tereyağı döktüm ben. İyice karıştırdım onu. Şu tabağa yani. Ve hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Bakın bir kaşık da sizin için alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musunuz? Harika oldu. Tadına da bakayım. Enfes. Enfes. Dünyanın en kolay mantısını açtık ve yiyoruz. Hepinize afiyet olsun şimdiden. Serkan, oh mis.